Crochet Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün yine çok kolay bir yelek modeli anlatacağım. Yaka ve kol kesmek yok. Çok pratik bir model. Arka taraftan sırt bölgenizden başlıyorsunuz yeleği örmeye. Çekeceğiniz zincir sayısı normal sırt ölçünüzden 10 santim daha geniş olması gerekiyor. Çünkü yelek biraz bol durduğu için üzerimizde 10-12 santim daha fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Ben nasıl bir ip ve tığ kullandım? Orta kalınlıkta bir ip ve 4 numara tığ kullandım. Normalde bu ipi 5 numarayla örerdim ama modelimiz zincirli bir model olduğu için üzerimizde düzgün durması için biraz daha sert bir dokusunun olması gerekiyor. Bu yüzden 1 numara küçük tığ kullanıyorum. Büyük numara tığla örerseniz üzerinizde biraz buruşuk durur. O yüzden düzgün durması için, daha kalıp gibi durması için yarım ya da 1 numara küçük tığ tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Dilediğiniz ip ve iple örebilirsiniz bu modeli. Şimdi dediğim gibi zincir sayınız sırt bölgenizde yaptığınız ölçüye göre belirlenecek ve yanına ekstradan 12 santim kadar zincir çekeceksiniz. 60 santimle başladım small beden için. Beden büyüdükçe eleyin. Modeli nasıl başlayacağız? Bunu ben şimdi size küçük bir model üzerinde göstereceğim. Siz bu geniş zincir üzerine bu modeli çalışacaksınız. Başlangıçta bir temel sıra oluşturacağız. 2 zinciri çektikten sonra başlangıç noktamızda ipi tığın üzerine aldık. Battık ilk zincir boşluğuna. 3 tane ilmek var tığın üzerinde. Hepsini birlikte çekiyoruz. Bunun adı yarım trabzan. İpi tığın üzerine alıyoruz. Hemen bu arada zinciri olabildiğince gevşek çekmenizi tavsiye ediyorum ki üzerinde rahat çalışabilirsiniz. Yan boşluğuna hemen bir tane daha batıyoruz. 3 ilmeği birlikte çekiyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Yan boşluğa, bakın hep yan yana boşluklar üzerinde çalıştım. Bakın yan yana boşluklar üzerine. Bu bizim temel sıramız. Modelimizle ilgisi yok. Aşağıda görüntünün düzgün olması için böyle bir yarım trabzan geçiyoruz. Bu şekilde yarım trabzan. Dediğim gibi küçük bir model üzerinde gösteriyorum. İlk sıranızı komple yarım trabzan olarak geçtiniz. Şimdi artık modele başlıyoruz. Modele başlarken 1, 2, 3, 4 zinciri çektim. 4 zinciri çektim. Yukarı çıkıyorum. Bakın bu en baştaki şu boşluk bizim bu 4 zincirin boşluğu. Burada çalışmayacağız. Şuraya atlayacağız. 2 defa doluyorum. Buraya 1, 2, 3 seferde yukarı çıktığım bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar 2 defa doluyorum. Yan boşluğa değil, aynı boşluğun içine. Aynı boşluğa bakın. Bir tane daha 3 seferde yukarıya çıktığım bir trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Tekrar 2 defa doluyorum ve aynı boşluğun içine yine 3 seferde yukarıya çıktığım bir trabzan yapıyorum. Hep aynı boşluk içinde çalıştım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum yine ve buraya tekrar yine bir tane trabzan yaptım. Şimdi bu üçlü trabzanı yapmak size zor gelebilir. 2 defa dolayıp tekrar 3 seferde yukarı çıkmak. Bunu tek sefer dolayıp ikili trabzan şeklinde de yapabilirsiniz ama model bu kadar iri ve gösterişli durmaz. Küçük küçük durur. O yüzden biraz daha iri ve gösterişli durması için orta kalınlıkta bir ip ve üçlü trabzanlar daha uygun oluyor. Ama dediğim gibi kendinizi fazla zorlamayın eğer yapamıyorsanız. 2 defa doladım. Şimdi bakın ne kadar atlayacağımı göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum ve aynı boşluğa. 1, 2, 3 seferde yukarı çıktım. 2 defa doladım aynı boşluğun içine. 1, 2, 3 seferde yukarı çıktım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 2 sefer doluyorum. Aynı boşluğun içine yine aynı metodu uygulayarak bir tane daha trabzan yapıp V şeklinde bir boşluk oluşturuyorum. Şimdi baktığınızda herkesin el ölçüsü farklı olduğu için
Eğer bu aralık size az geliyorsa, yani beşinciye battığınızda burada bir kıvrılma oluyorsa, bollaşma oluyorsa altıncı boşluğa batarak da devam edebilirsiniz. Yani bu benim kendi el ölçüme göre yaptığım bir yöntem ama altıncı boşluğa batarak da daha gergin, daha düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. 2 defa doladım. Bakın aralarda atlarken hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. boşluk. Bakın sıranın sonunda 2 defa mutlaka doluyorsunuz ve son boşluğun içine mutlaka bir tane trabzan yapıyorsunuz. 3 seferde yukarıya çıktığınız. Neden? Çünkü tığ işinde başlangıç nasılsa bitiş de o şekilde olmak zorunda. Bakın başlangıçta 4 zincirle başladık. Bir trabzan görüntüsüyle. Burada da bir trabzan görüntüsü vererek yanlarda düzgün bir şerit oluşmasını sağlıyoruz. 4 tane zincirle yukarıya çıktım. 2 defa doladım. Bu sefer bütün işlemleri V şeklindeki boşlukların içinde yapacağız. Buradaki boşluğa atladık ve burayı 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, yine 2 defa doladım ve bir tane yine üçlü trabzan şeklinde, bakın bunun ters görüntüsü şeklinde bitirdim. Hiç zincir çekmiyorum diğer boşluğa atlarken, sadece ipi 2 defa doluyorum ve burada hep boşluklar, bu boşluklar içinde çalışacağız. 2 defa dolayın ve buradaki boşluğa atlayın. Boşluğa atlayıp yine aynı metodu uygulayarak o blokları, V şeklindeki blokları oluşturuyoruz. Dediğim gibi bir boşluktan bir boşluğa atlarken hiçbir zaman zincir çekmiyorsunuz. 2 tane doluyorsunuz ve bu boşluğa atlıyorsunuz. Her bir boşluğun içinde aynı şekilde V blokları çalıştıktan sonra sıranın sonuna geldiğinizde yine hiç zincir yok. 2 defa doluyorsunuz. Bakın şuradaki son noktaya tığınızı geçirip üçlü trabzan yapıp yandaki düz şeridi oluşturuyorsunuz. Bu. Sonra modeli yine aynı metotla tekrar ediyorsunuz. 4 zincirle yukarı çıkıp 2 defa dolayıp V boşluklar içinde çalışmaya devam ediyorsunuz. 3 tane bu şekilde aynı metotla, artık anlatmama gerek yok. Bitişlerde mutlaka buraya bir trabzanı yapıyorsunuz. Aynı boşluklar içinde çalışın. Şu bitişte trabzan yapmayı unutmayın. Hiç zincir çekmeden yine diğer boşluğa atlıyorsunuz ve 3 trabzan, 3 zincir, 1 trabzanı çalışmaya devam ediyorsunuz. Modelimiz bu kadar basit. Bir uzunlukta ördüm. Ne kadar ördüm? Şöyle söyleyeyim size. İşte kendi sırt ölçünüzde aşağıdan başlıyorsunuz. Boynunuza gelene kadar, boynunuza olan noktaya kadar. Şimdi ben kendi ölçümü size göstereceğim. Daha kısa, daha uzun örebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Benimki biraz uzun oldu. 55 santim kadar, daha kısa da örebilirsiniz. Ön kanatları oluşturacağız. Böyle 55 santim ördüm ve şimdi buradan itibaren zincir çekmeye başlıyorum. Bu şekilde. Bakın buradan zincir çekmeye başladım. Zincirimin ölçüsünü göstereceğim. Burada ön kanatları oluşturacağız. Zincirin ölçüsü böyle aşağı geliyorsunuz. Buradan itibaren şu uç, yani aşağı kalça kısmını 5-6 santim, hatta 7 santim kadar geçecek şekilde biraz uzun çekiyorsunuz zinciri. Bununla aynı boyda değil, çünkü omuz payı omuzdan yukarı çıkaracağı için, çekeceği için, bakın burada da düzgün ayarlayın burayı böyle. Aşağıya doğru bakın 5-6 santim daha uzun zincir çektim. Kesiyorsunuz zincirinizi, kestiniz. Diğer tarafa geçiyoruz. Diğer uca. Burada zincirimizi çektik.
Bu şekilde bakın. Diğer uca, son sıranın diğer ucuna geçiyoruz. Burada şöyle uç noktadan tığımızı geçiriyoruz. Ve buradan itibaren yine diğer tarafta çektiğimiz zincirin uzunluğu kadar, bu zincirin uzunluğu kadar zincir çekiyoruz tekrar. Burada zincirimizi çekmiştik. Son sıramızda burası. Bildiğiniz gibi diğer tarafa da bakın, her iki uçta da zincirli kısımlar var. Buradaki zincirden sonra burada da zincir çektik. Burada önemli bir püf noktası var. Bu modele özgü yapmamız gereken bir şey. Buradan başlamayacağız. Burayı kesiyorum. Kestim. İlk zincir noktamız neresiydi? İlk zincir çektiğimiz taraf burasıydı. Buradan başlayacağız. Yani 2 tane zinciri çektikten sonra her ikisini de kesiyoruz. İlk zincir çıkardığımız yerden başlıyoruz. Neden? Çünkü bu model buraya geldiğimizde boşluk önde olmalı, 3 tane trabzan arkada olmalı. O yüzden ilk zincir çektiğimiz bölümde çalışmaya başlıyoruz. Son zincir çektiğimiz bölümde değil. Hemen ipimizi kestik ve buradan çalışmamıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu bizim başlangıcımız. 2 defa doladık. Tıpkı ilk başta hangi metotla başladıysak modeli örmeye, aynı metotla ilerliyoruz. 1, 2, 3 zincir ve aynı boşluğun içine bu şekilde. Tıpkı burada uyguladığımız, başlarken uyguladığımız zincir üzerine örme. Zincirinizi gevşek çekin. Bu arada çok sıkı çekmeyin lütfen. Hiç zincir çekmeden 2 defa dolayıp 1, 2, 3, 4, 5. ya da 6. boşluğa batarak onu göz kararı kendiniz bakın. İlerliyorsunuz. Şimdi bu metodu nereye kadar sürdüreceğiz? Başlangıç zincir üzerinde çalışma metodunu. Böyle tüm bir zincir üzerinde gittikten sonra şuraya geldiğinizde anlatacağım. Evet, burayı bu şekilde ördüm. Şimdi ana gövdeye geldim. Bakın burada bahsettiğim şeyi göreceksiniz. Burada şöyle göstereyim. Boşluklu kısım önde, 3 trabzan arkada. Boşluklu kısım önde, 3 trabzan arkada. Bu şekilde olması lazım başlangıcınızın, modelin düzgün yürüyebilmesi için. Ve şimdi bakın şöyle biraz pay kalmış şuradan. Buradaki son modelimi yaptıktan sonra hiç zincir çekmiyorduk aralarda, biliyorsunuz. Normal boşluklardaki ne yaptıysak aynı şeyi yaparak devam edeceğiz. Boşlukları 3 trabzan, 3 zincir, 1 trabzanla yine doldurarak diğer zincirli kısma ulaşana kadar modelimizi yürütüyoruz. Klasik modelimizi örmeye devam ediyoruz. Bakın buradan yine hiç zincir çekmeden buraya atlayacağım. Bakın böyle geldim. Burada ördüm ve şimdi diğer zincirli kısma geliyorum. Diğer zincirli kısma bu şekilde son boşluğa battıktan sonra 2 defa doluyorum. Şuradaki bakın böyle birkaç zincir atlayarak buraya tekrar modelimi oluşturacağım. Ama burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir nokta var. Şimdi burada ben modelimi tekrar yine oluşturuyorum. Burada kaç tane kutucuk yaptıysak, bakın böyle sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Bakın bu kutucukları sayın. Bunların her biri bir kutucuk gibi düşünürsek kaç tane yaptıysak buradaki zincirli bölümde de aynı sayıda kutucuk yapmamız lazım ki iki taraf birbiriyle simetrik dursun. Aksi takdirde bir taraf uzun, bir taraf kısa olur. Bakın böyle ördüm. Yine hiç zincir çekmeden 5. ya da 6. boşluğa batıyorum.
Ve modelimi zincir üzerinde nasıl kuruyorsam o şekilde kurarak sıranın sonuna kadar diğer tarafta yaptığım kutucuk sayısı kadar burada kutucuk yaparak ilerleyeceğim. Evet, buradan geldim bu tarafa doğru, bakın. Bu blokları diğer tarafta kaç tane yaptıysam burada da aynı şekilde yaptım. Artık son bloğu yaptım ve son trabzanla bitiriyorum. Sona mutlaka bir tane trabzan yapıyorduk biliyorsunuz ilk sıralarda. Şimdi artık normal modelime dönüyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum ve bakın boşlukların içini yine 3 trabzan, 3 zincir ve 1 trabzanla dolduruyorum. Bundan sonraki tüm çalışmamı şu şekilde yapacağım. Buradan başlıyorum böyle bu şekilde buraya kadar. Tüm kutucukların içindeki boşlukları doldurarak bundan sonra modelim ana gövdenin üzeri T şeklinde olacak şekilde birazdan göstereceğim de ne şekilde ördüğümü ilerletiyorum. Yani buradan başladım. Bu şekilde geliyorum. Ana gövdenin üzerini ördükten sonra şuradan ana gövdenin üzerine ördükten sonra buraya geçiyorum. Buradan başlıyorum, tekrar buraya dönüyorum ve T şeklini oluşturacak şekilde yeleğimi örmeye devam ediyorum. Evet, bakın. Buralardan ön tarafları zincirle çıkarmıştım, hatırlıyorsunuz. Komple gidip gelerek ördüm. Ne kadar uzunlukta ördüm. Ama onun öncesinde şunu söyleyeyim. En son sırada şurada bakın ben yarım trabzan geçtim burayı. Neden yarım trabzan geçtim? Çünkü başlangıcımızda burada yarım trabzanla başlamıştık hatırlarsanız. Sonu yarım trabzan geçtim ve burası bizim yeleğimizin ön tarafının altları olacağı için de buranın da üzerine, yani şuranın da üzerine yarım trabzan yaptım. Bakın görün, burada yarım trabzan. Bu şekilde göz kararı boşlukları doldurarak sayı vermiyorum. Çünkü burada boşlukları doldurarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Diğer tarafta da aynı şekilde yine yarım trabzanları yaptım. Burada da yaptım. Şimdi bunun uzunluğu buradan buraya ne kadar olmalı? Buradan buraya uzunluğunuz şu gövdenin yarısı kadar olacak. Şu yarısı ne kadarsa ölçün, bütün olarak ölçün. Mesela 60 santimle başladıysanız şuradan şuraya olan uzunluk 30 santim olacak. Burayı 70 ile başladıysanız burası buradan buraya 35 santim olacak. Yani şu gövde genişliğinin yarısı kadar yapıyoruz buradaki uzunluğu. Neden? Çünkü bakın şimdi bunu alacağım, buraya getireceğim. Bu bizim ön kanadımız olacak. Yani arka tarafın yarısı kadar ben biraz fazla tuttum. Neden? Çünkü ilik yapacağım için, yani düğme dikeceğim için ve ön tarafın biraz daha bol olması her zaman daha düzgün ve gösterişli durur. O yüzden buraları mesela 60 ile başlamıştım. Buraları 33 santim, 32 santim, 33 değil 32 santim kadar ördüm. Şimdi diğer tarafı da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bakın böyle üst üste geliyor. Kollarımız burada. Buradan buraya kadar dikiyorsunuz, kol boşluğu bırakıyorsunuz. Sonrasında bu kolların etrafını da yarım trabzanla geçerseniz daha düzgün durur. Buraya kadar dikiyorsunuz, buradan başlıyorsunuz, buraya kadar dikip kol boşluğu oluşturuyorsunuz. Burada da aynı şekilde bir kol boşluğu oluşturuyorsunuz. Sonra kolun etrafını yine yarım trabzanla geçebilirsiniz. Yakayı nasıl yapıyoruz? Bunu böyle bir düğme dikip ilik açmanıza gerek yok. Zaten burada doğal ilikler var. Yaka kısmını da bu şekilde kıvırarak kullanabilirsiniz. Buradaki bu düğmeleri kendi ipinizin renginde yapabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar kısmına böyle düğme örme videosunun linkini koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bunlar nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız. Şu yanları dikeceğim. Şuraya kadar dikeceğim. Ve etrafına dediğim gibi yarım trabzan geçeceğim. Yakayı kıvırmayı üzerinize giydikten sonra unutmayın. Bu şekilde sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.